Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Yunan basınından ProNews, Türkiye'nin Eurofighter alımına değindi. Türkiye perde arkasında Yunanlara göre Katar'ın elinde bulunan Eurofighter ve Rafael'leri karşılaştırıp daha sonrasında ise Eurofighter'ı almaya karar vermiş. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında Eurofighter'daki son durumu da hep birlikte değerlendireceğiz. ProNews diyordu ki Türkiye Katar envanterindeki Rafael ile Eurofighter savaş uçaklarını derinlemesine analiz etme imkanı buldu ve Eurofighter'ın Yunan Rafael jetlerinden açıkça üstün olduğu sonucuna vardı. Birçok savunma sanayi analistinin tahminleri Eurofighter Tranche 4'ün hava üstünlüğü bakımından F-35'i de geçtiği yönündedir. Almanya'nın satın alım isteğini onaylaması halinde Türkiye Ege'de hava mücadelesinde üstünlüğü yeniden ele alabilir. Çünkü Rafael F-3'ler düşük motor gücü nedeniyle it dalaşında yetersiz kalıyor. Zaten bilmekteydik, Katar Hava Kuvvetleri'nde o kadar tatbikat yaptık, gittik geldik. Hani bu şaşırtıcı bir şey değil. Eurofighter, Rafael'ler yakından baktık. Daha sonrasında Eurofighter kararı. Bunu zaten bilmekteydik. Hemen devamında bilineceği üzere dün Almanya Cumhurbaşkanı Scholz Türkiye'deydi. Ben size Türkiye'ye gelmeden önce ne demiştim? Belli başlı şartlar vardı Eurofighter'ların Türkiye'ye verilmesine ilişkin. Neydi o şartlar? Ege'de uçmayacak, Kuzey Irak bölgesinde uçmayacak, Kıbrıs'ta uçmayacak gibi gerçekten de ütopik şartları vardı Almanların. Dediğim şeyin dışında bence pek de bir şey yaşanmadı. Dün Scholz geldi. Bazı sorular yöneltildi kendisine Eurofighter'a ilişkin. Mesela karşımıza bir gelsin. Scholz ne demiş? Nasıl sanki böyle mevzudan kaçarmışçasına kestirme cevaplar vermiş Eurofighter mevzusunda. Öğrenelim be hep birlikte. Dün Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la basın toplantısı da gerçekleştirdi. Aynen benim sizlere geçmiş günlerde dediğim şeyler yaşandı. Herkes acaba Eurofighter mevzusu Scholz Türkiye'ye gelince çözülür mü diye düşünürken tabii ki de öyle bir şey olmadı. Scholz ne dedi mesela? Savunma sanayi ürünleriyle ilgili olarak İngiliz hükümetinin Türkiye ile sürdürdüğü müzakereler var. Bu konuda tabii gelişmeler olacak. Savunma sanayi ürünlerinin ihracatı politikasına ilişkin Almanya olarak bir NATO üyesi olan Türkiye'ye ilişkin somut konularda kararlarımız var. Birçok ikili yapı, dış politika ile ilgili veya savunma sanayisindeki işbirliği ile ilgili formatlar yeniden canlandırıldı. Almanya, Avrupa Birliği nezdinde de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba harcıyor ve Türkiye'de bizim bu konuda çalışmalarımızın olduğunu biliyor diye mevzuyu kapatmıştı Scholz. Scholz tamamen kaçamak cevaplar vermiş. Mevzuyu topu İngiltere'ye atmış. Zaten eğer Scholz'un açıklamaları doğruysa, hani Eurofighter mevzusuyla birazcık İngiltere ilgileniyor, Türkler onlarla görüşme yapıyor dediyse, İngilizler zaten dünden razı Eurofighter'ları vermeye. Ne oldu, Eurofighter'lar bize ulaştı mı? Hayır. Yani bir de deniliyor. Neymiş kıymetli dostlar? Daha önce Eurofighter dünyanın farklı ülkelerine satılmış. Eurofighter'ın hiçbir satışında hiçbir şart konulmamış. Böyle diyorlar. Ben de şunu söylemek istiyorum. Yahu mevzu Türkiye. Mevzu Türkiye olunca Suriye'de ABD ile Rusya'nın nasıl birlikte iş yaptığını hep birlikte gördük değil mi? Terör örgütü YPG, PKK'ya ikisi de destek vermedi mi? Yani en anlaşmaz dediklerimiz Türkiye söz konusu olunca birleşmedi mi? Türkiye sizce istisnalar ülkesi değil midir? Türkiye olunca satışta şartlar da olur. Ben buna şaşırmam. Açıkça söylüyorum sizlere. Şaşıranınız var mı? Almanlar sizce böyle bir teklifle gelmemiş midir? Çünkü neden? Yunanlıların şu an tek dayanağı Avrupa Birliği'nde Almanya. Eurofighter mevzusu tam bir yılan hikayesine döndü aslında. Bakalım neler yaşanacak. Allah'ın izniyle Kaan bir an önce gelse de daha sonrasında Eurofighter'ı Almanlar zaten ertesi gün hemen satmaya izin verir. Bilin ki o gün biz Milli Muharip Uçak Kaan'ı envantere almışızdır. Şimdi ikinci konu başlığımıza kıymetli dostlar, yine Yunan basınından ayrılmayaraktan Yunanistan'da bir ödül töreni düzenlenecek. Ödül törenine Türkiye'den bir isim katılıyor ve ödül töreni hatta sırf o adam için düzenlenecek. Kim o adam? Ünlü bir isim. Rahmi Koç. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Yunanlılar özellikle de Türkiye-Yunan ticaret hacminin gelişimine destek olduğu için Yunanistan'daki bir eyalet başkanı Rahmi Koç'a ödül töreni düzenleyecek ve daha sonrasında ise Yunanlılar doğal olarak birazcık çıldırmış gözüküyor. Detaylar bir karşımıza gelsin. Haberde de görmüş olacağınız üzere nereye geldik? Bölge valisi Aigenos adada
marinası bulunan Türk iş adamı Rahmi Koç'u ödüllendirecek diye böyle uyarıcı nitelikte bir başlık atmıştı. Haberin detaylarına indiğimizde Yunan uzmanlara göre Midilli'deki yerel yönetim Türkiye'nin adadaki ekonomik nüfuzundan çok memnun. Kuzey Ege Bölge Valisi Ekümenik Patriğin önerisi üzerine bölgenin adada marina satın alan Türk iş adamı Rahmi Koç'u onurlandırmaya karar verdiğini duyurdu. Silahla işgal etmediği her yeri iş adamlarıyla işgal eden Türkiye, Midilli'de de aynen bunu yapıyor. Türklerin adamıza ekonomik nüfusu onları uydulaşmaya ve Türk fonlarına ve turizmine yani Türk devletine bağımlı hale getirme riskini taşıyor. Normalde adalarımızda Türk yatırımlarına izin verilmemesi gerekir. Yakında Midilli'de Rahmi Koç'un heykelini de dikecekler. Rahmi Koç ve her Türk iş adamı Yunanistan'a sadece kar amacıyla değil, esas olarak siyasi etki için geliyor. Arkalarında bizzat Türk devleti var. Türk yatırımcılara izin vererek Türk yayılmacılığını yatıştıracaklarına ve Türkiye'nin bize karşı dış politikasını değiştireceklerine inanan Yunan siyasi kadroları başlarına ne geldiğini bilmiyorlar. Türkiye hedef ülkelere ekonomik olarak sızıyor, ideolojik ve siyasi nüfuz inşa ediyor. Bu yatırımlar bizim için sorun yaratacak diye Yunan basın haberini sonlandırmıştı. Parasızlık insana her şeyi yaptırıyor. Yani Yunanların cebinde 5 kuruş olmadığından dolayı ülke çok büyük ekonomik sıkıntı çektiğinden dolayı yani Avrupa Birliği olmasa şu an Yunanistan'ın hali ne olurdu? Az buçuk tahmin etmişsinizdir. Bizim ülkemizle kıyaslamıyorum. Bizim arkamızda hiçbir güç yok. Hemen parantezi kapattım. Yunanlılar para nereden gelirse gelsin önemli değil. Pozisyonuna geçmiş durumdalar. Yorumlarda yine görüşlerinizi alt kısımda belirtebilirsiniz diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Detaylar bir karşımıza gelsin. Hani sizlere dedim ya Shows Eurofighter muhabbetinde topu yalandan İngilizlere attı diye. Mesela mevzu İngilizlere kalacak olsa daha dün İngiliz hükümet sözcüsü ne dedi biliyor musunuz Eurofighter mevzusuna ilişkin? Dedi ki NATO'nun önemli bir müttefiği olan Türkiye'ye Eurofighter Typhoon'ların potansiyel ihracat konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Eurofighter'ların herhangi bir potansiyel ihracatını değerlendirirken her ülkenin diğerinin ihracatını destekleme taahhütleri doğrultusunda Almanya, İtalya ve İspanya hükümetleriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz diye İngiliz hükümet sözcüsü böyle bir açıklama yapmıştı. Hemen devamında hep birlikte bir Kuzey Irak bölgesine gidiyoruz. Kıymetli dostlar bugün Irak'ın kuzeyinde Türkiye açısından çok önemli bir seçim var. Ya YPG PKK yanlısı Talabani seçimi kazanacak ya da Barzani Türkiye ile işbirliği yapan Barzani. Geçtiğimiz günlerdeki oylamada Barzani önde bitirmişti ama genelde bağlı bulunduğu partiye oy verdi Irak seçmenler. Seçimler Türkiye için hayati önem taşıyor. Ben de an be an son durum ne takipteyim fakat ben bu videoyu çektiğim dakikalarda henüz seçim sonuçları yayınlanmamıştı. İnşallah ilerleyen saatlerde yani gönlümden Barzani'nin partisinin kazanması geçmekte. Yoksa Talabani eğer ki olası Allah korusun Irak bölgesinde seçimi kazanacak olursa yani Talabani açık bir şekilde bölgede YPG PKK'ya destek vermekte. Haberimizin başlığını aktaracağım. Sonrasında içini dolduracağım. Başlık ne biliyor musunuz? NATO bir NATO üyesi ülke için Bayraktar TB2 alacak. Yanlış duymadınız. Baykar ve NATO'nun lojistik ajansı Enespa Polonya'nın Bayraktar TB2 filosunu güçlendirecek. Doğal olarak sorabilirsiniz ne bu NATO'nun lojistik ajansı? Açılımı NATO Destek ve Tedarik Ajansı. Enespa'nın NATO'nun birinci lojistik ve tedarik kuruluşu olarak hizmet veriyor. NATO gözünü Bayraktar TB2'lere dikti ve Polonya'nın TB2 alımında finansal olarak destek olacak. Savunma sanayi sektöründe yılın enleri belli oldu. Baba firmalar belli oldu açıkçası. En yüksek ciro yapan savunma sanayi firması kim oldu? Tahmin edin bir. Aselsan oldu. En yüksek ihracat yapan savunma sanayi firması Baykar'dı. En yüksek kişi başı ciro yapan savunma sanayi firması tekrardan Baykar. Yazılım ekosistemine en fazla katkı sağlayan firma. Tahminleriniz doğru. Havelsan en yüksek kişi başı ciro yapan alt yüklenici firma. Armelsan olurken son olarak da en yüksek ihracat yapan alt yüklenici firma. O da Alp Havacılık olmuştu. Hazır savunma sanayi firmalarımızın önemli gelişmelerinden bahsetmişken hemen bu video bittikten sonra Allah izin verirse İstanbul yolcusuyum. Kaan kardeşiniz Sağ Expo'da olacak. Oradaki yerli milli teknolojileri yakından gözlemleyeceğim ve deneyimlerimi sahadan bizzat sizinle paylaşmaya çalışacağım. Sosyal medyada
görmüş olduğum içimi oldukça acıtan bir görseli şu an görmektesiniz. Bayraktar TB2'miz sıradan bir böyle devriye faaliyetinde. Bayraktar TB2'mizin çizmiş olduğu rota benim çok ama çok böyle içimi yaktı. Hani şu adaların üzerinde rahatça dolanmak vardı ama görmüş olacağınız üzere ne yazık ki hani nerede görülmüş adaların münhasır ekonomik bölgesinin bu kadar dibimizde olduğu. Hani diyoruz ya, utanmasalar Yunanlılar bunlar 12 mil falan yaparsa yani İzmir'de bir sahile dahi giremeyeceğiz, Muğla bölgesine, Marmaris'te. Yani görmüş olacağınız üzere şu vaziyette bile hani utanmasak Aydın'dan anca uçacak Bayraktar TB2'lerimiz. Kendi denizimizde bu şekilde bizim devriye atmamız benim gerçekten de oldukça canımı acıtmıştı. Görüntüyü de sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında ise kıymetli dostlar yine Ukrayna-Rusya savaş sahasından ayrılmayaraktan hani sizlere diyorum ya, savaş arenası sürekli güncellenen bir şeydir diye. Ahanda o haberin mesela bir örneği şu an karşınızda. Bu görmüş olduğunuz sanki böyle alüminyum folyoyla kaplanmış topa benzer şey ne biliyor musunuz? Rusların Ukraynalıları yanıltma yöntemi. Nasıl yanıltıyorlarmış? Ruslar böyle düşük ölçekteki insansız hava araçlarına bu görmüş olduğunuz radar yansıtıcı, radar izi veren topları koyuyorlar. Daha sonrasında Ukrayna hava savunma sistemleri bu görmüş olduğunuz radar izi oldukça yüksek olan şeyi doğal olarak sanki büyük bir drone'muş gibi algılıyor ve aslında hiçbir içinde mühimmat olmayan, elektronik sistem pek olmayan bir şey için milyon dolarlık bir füze boşa gitmiş oluyor ve bu sayede Ruslar Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin mühimmatlarını bayağı bir boşa harcattırıyorlar. Aslında baktığımız zaman savaş sahasındaki ana mantık hiçbir zaman değişmiyor. Daha öncesinde mesela savaş uçaklarının hava savunma sistemleri kilitlendiğinde ne olurdu? Flare atardı. Isı güdümlü füzeleri yanıltmak için işte küçük küçük ısı topları atardı. Oradaki amaç neydi? Sen ana hedefi vurma, beni vur. Yanıltıcı hedef. Bu sefer de insan hava araçlarına, kamikazelerde bomba, şimdi mühimmat pahalı artık. Bundan sonraki dönemde görün bakın daha da artacak dünya genelindeki mühimmat pazarındaki fiyatlar. Bomba fiyatları, TNT fiyatları pahalı olunca ne olacak kıymetli dostlar? Sen bomba yüklü drone'u vurma. İçi boş olan ama radar izi yüksek olan drone'u vur ki ben asıl hedefime yönleneyim. Aslında yani savaş sahasındaki mantık hiçbir zaman değişmedi. Güncellenen savaş sahasında yaşanan gelişmeler bu şekilde, çok yakın bir şekilde bu Ukrayna-Rusya savaş sahasını takip etmek bizim için artık çok yüksek bir zorunluluk haline geldi. Zaten yetkililerimiz de bu konuda gereken aksiyonu gereken zamanda alıyorlar diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Valla ben buradan doğru Saha Expo yolcusu. Allah izin verirse 22'sinde başlıyor Saha Expo. 25'i ve 26'sına da halka açık olacak. Güzel davetler var. Farklı Türk savunma sanayi firmalarının standlarını inşallah ziyaret edeceğim. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.